Sevgili hikaye severler, yeni bir hikaye ile daha karşınızdayım. Bugün yine hayatımıza yön vermede bizlere yardımcı olacak bir hikaye anlatacağım. Hazırsanız başlayalım hikayemize. Bir çiftlik evinde yaşayan bir fare varmış. Bir gün evin minik faresi duvardaki çatlaktan bakarken çiftçi ve eşinin mutfakta bir paketi açtıklarını görür. Kendi kendine içinde hangi yiyecek var acaba diye düşünür. Bir süre sonra paketin içinden bir fare kapanının çıktığını görür. Minik fare evde bir fare kapanı var, evde bir fare kapanı var diye bağırarak telaşla bahçeye fırlar. Minik fareyi telaş içinde gören tavuk umursamaz ve bilginç bir tavırla başını kaldırır ve gıdaklayarak "Zavallı farecik, bu senin sorunun, benim değil, bana bir zararı olmaz, küçücük kapanın" der. Tavuktan destek alamayan farecik bu sefer telaşla koyunun yanına koşar ve "Evde bir fare kapanı var, evde bir fare kapanı var" dediği zaman koyun "Aman, ben de gürültüden bir şey var sandım fare kardeş. Bu beni hiç ilgilendirmez. Lütfen başımdan defol, rahat rahat otlayayım" der. Minik fare çaresizlik içerisinde bu sefer ineğe döner ve "Evde bir fare kapanı var" der. İnek "Bak kardeş, hepimiz aynı evde yaşıyoruz. Fakat ses çıkartıp geviş getirmemi engellememelisin. Üzgünüm ama bu beni ilgilendirmiyor" der. Sonunda minik fare başı önde umutsuz bir şekilde eve geri döner. Çiftçinin fare tuzağıyla tek başına karşılaşmak zorunda olduğunu anlar. O gece minik farecik yiyecek bir şey bulamadığı için aç ve susuz kalmıştır. Tam bu sırada birdenbire bir ses duyar. Gürültü fare kapanından geliyordur. Çiftçinin karısı ne yakalandığını görmek için yatağından fırlar ve mutfağa koşar. Karanlıkta kapana zehirli bir yılanın kuyruğunun kısıldığını fark edemez. Kuyruğu kapana kısılan yılanın canı acıdığı için aniden çiftçinin karısını ısırır. Çiftçi karısını apar topar doktora götürür. Doktor zehiri temizler, yılanın ısırdığı yeri sarar. Çiftçi karısını alıp eve getirir, yatağına yatırır. Fakat karısının ateşi yükselir ve bir türlü düşmez. Kadıncağız ateş ve ter içinde kıvranıp durur. Böyle durumlarda taze tavuk suyunun iyi geldiğini herkes bilir. Çiftçi de bıçağını alıp bahçeye koşar ve tavuğu keser. Karısı taze tavuk çorbasını içtikten sonra biraz kendine gelir. Bu sırada kadının hastalığını duyan komşular onu ziyarete gelirler. Çiftçi onlara ikram etmek için koyununu keser. Çiftçinin karısının durumu gün geçtikçe kötüye gider. Yılan çok zehirli olduğu için birkaç gün sonra çiftçinin karısı iyileşemez ve ölür. Cenazesine çok sayıda kişi gelince hepsine yeterli et sağlamak için çiftçi ineğini mezbahaya yollar. Sonunda inek de kesilir. Fare tüm bu olanları büyük bir üzüntü ile deliğinden izler. Ama artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır. Bu benim meselem değil dedikleri ve aldırmadıkları bir olayın sonunda hepsi canından olmuştur. Evet sevgili gönül dostları, hayatın zorlaştığı şu günlerde insanın da gerçeğini bulmak bir o kadar zorlaştı. Saygı, sevgi, hoşgörü, vicdan, empati, dinleyebilme, üst üste giyilmiş maskelerden, bencillik ve ön yargıdan uzak, güler yüz bulmak ne kadar zorlaştı. İnsan olmak ve özellikle insan kalabilmek çok zor bir zanaat haline geldi. Daha küçükken en yakınlarımızdan, en güvendiklerimizden, tanımadıklarımız, ötekiler ve farklı olanlar hakkında olur olmaz yorumlar duyarız. Toplumsal önyargı, ırkçılık, cinsiyet ayrımı, dini önyargı, ideolojik önyargı, siyasi görüş, yabancı düşmanlığı, kılık kıyafet yani dış görünüşe göre fikir sahibi olmak, hepsi bunların sebep olduğu kişisel önyargılardandır. Farklılıklarla karşılaşmak insanın sosyal bir varlık olmasının bir gereğidir. İlla ki karşılaşacağız bizden farklı insanlarla. İşte o anda ne kadar insanız sorusunun cevabı ortaya çıkacak. İnsan olmak demek
farklı ve öteki ile oturup konuşabilmek, derdiyle dertlenebilmek demektir. Bu bizi hayvanlardan ayıran en önemli özelliğimizdir. Biliyorsunuz, hayvanlar sürüleriyle, benzerleriyle bir arada yaşarlar. İnsan ise kendinden farklı olanlarla iletişim kurabildiği kadar insandır. Farklıyla oturacak, iletişim kuracak, konuşarak sorunu çözecek, al-ver yaparak farklılıkları geliştirecek ve böylece sabit fikirlilikten kurtulacak, ufku zenginleşecektir. Farklı olmak, farklı düşünmek çok normaldir. İnsanlığın gereğidir. İnsanlığı geliştiren aynı düşünceler değil, farklı düşüncelerdir. Herkesi aynı düşündürmek, giydirmek ya da kısaca tek tip yapmak insanlığa, hukuka, demokrasiye zıttır. Bütün kuşların sadece serçe olduğu, bütün çiçeklerin ise sadece papatya olduğu bir dünya ne kadar sıkıcı olurdu bir düşünsenize. Bir filmi izlerken sahnenin aynı kalması ne kadar sıkarsa insanı, farklılıkların olmadığı bir dünya da o kadar sıkıcıdır. Her şeyin aynı olmasını istemek bağnazlıktır. Bazı insanlar bağnazlığı sadece dine bağlı bir kavram gibi düşünürler. Aslında bağnazlık her kesimde vardır. Peki nedir bu bağnazlık? Bağnazlık bir görüş, kanı ya da tutumun tartışma ve eleştirilere kapalı tutulması ya da en aşırı biçimiyle benimsenmesi durumu, hoşgörüsüzlük durumudur. Bağnaz ise bir inanışa ya da bir düşünceye aşırı biçimde bağlanmak, ondan başka bir düşünce ya da inancı kabul etmeme biçiminde tabir edilir. Bağnaz yeniliklere, yeni düşüncelere kapalıdır. Değişimleri, gelişimleri takip etmez. Bu bağnaz kafalar kendi dışındakilerini ve onların dertlerini hikayemizdeki fare gibi görür ve onları hiç umursamaz. Dertleriyle dertlenmezler. Belki de içten içe, "Oh ne güzel" demekten kendilerini alamazlar. Bir taraftan yasakları savunur, diğer taraftan yasaklardan yakınırlar. Yani yasaklar kendine, düşüncesine hizmet ediyorsa devam etmeli der, aykırı geliyorsa devam etmemeli der. Sadece karşı tarafın eksikliklerini görür. Biz buna ön yargı da diyebiliriz. Evet sevgili gönül dostları, ön yargı ile ilgili daha önceden hazırladığım Ön Yargılarımız ve Biz adlı videoda ön yargıyı detaylı olarak anlatmıştım. Detaylı bilgi isteyenler o videoyu izleyebilir dedikten sonra nasıl bir evde, bir vücutta, bir ülkede ya da bir dünyada her parçanın mutlu olmasıyla, kaygısının giderilmesiyle huzur bulunabiliyorsa, hepimiz hayat denen bu yolculukta bir evde, bir ülkede, bir dünyada yer alıyoruz. Hem evde, hem ülkede, hem dünyada farklılıkları bir vücudu oluşturan organlar gibi düşünelim. Nasıl bir organımız hastaysa bütün vücut er geç etkilenir ve hasta olur. İşte sizin dışınızdaki bir kesim veya birisinin karşı karşıya kaldığı, sizi ilgilendirmediğini düşündüğünüz bir tehlike bir gün gelir, hepimizi içine alır. Er geç bugün olmasa bile yarınlarda hepimizi vuracaktır. Bunu asla unutmayalım. Bu beni ilgilendirmez demeyelim. İnsanca ve ön yargılarımızdan kurtulduğumuz, karşımızdakini olduğu gibi kabul edebileceğimiz bir dünyada yaşamak dileğiyle. Videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı, beni desteklemek için abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Hoşça kalın, dostça kalın, gerçek dostla kalın.